Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve yeşil olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, zarif bir patik oldu. Desenimiz böyle. Patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar gördüğünüz gibi dikişimiz yok. Baştan sona 2 şiş ile dikişsiz olarak yaptım patiğimi. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Şimdi hemen patiğimize başlayalım. Şu kenardan başlayacağız. Ben 91 ilmek olarak başladım. Daha büyük yapmak isteyenler 97, 99 ya da 101 ilmek olarak başlayabilirler. 36 numara gibi daha küçük numara yapmak isteyenler de 85 ilmek olarak başlayabilirler. Patiğime başlayacağım hemen 91 ilmek olarak krem ipimi de ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum 1 metre kadar. Bu şekilde hanımlar 91 adet ilmeğimi atıyorum. Şöyle 3. ilmeğim 4 5 6 7 bu şekilde ilmeklerimizi atalım gelelim. Evet hanımlar 91 ilmeğimi attım geldim bu aşamada. Şimdi geri dönüyorum. Bu ucunda bir miktar ipimiz kaldı. Bu bekleyebilir. Kesmeye gerek yok. Taban yapımında yine kullanacağız. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırası ile düz olarak öreceğim. Bu şekilde ilk sırada ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizin bu bölümündeki bu desenimizi yapacağız hanımlar. Desenimiz 4 sıradan oluşuyor. Yeşil ipimi ekleyerek yapacağım. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu hanımlar şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Yeşil ipimi ekliyorum. Ön yüzde modelde 1. sıradayız. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi yeşil ipim ile düz olarak şöyle ördüm. Yeşil ipimin ucunu hanımlar hemen şurada düğümleyeceğim. Kendisine patiğimiz sökülmesin diye. Kenara 2 ilmek düz ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki bir ilmeği bakın dolama işlemini şöyle yapıyoruz. Bakın şöyle buna dikkat edelim. Bu şekilde doluyorum. Öndeki bir ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi ipimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki bir ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Önce ipimizi şişimize doluyoruz. Sonra öndeki bir ilmeği örmeden aldık. Bir ilmek düz örüyoruz. İpimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Modelimizin ilk sırasını böyle yapıyoruz. İpimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime şöyle doladım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar modelimizin ilk sırasını yapacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. En son bir düz örmüştüm. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın ön yüzde ilk sıramızı tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. Buradaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Yine bu aşamada bakın ipimi şişime doluyorum. Yine aynı şekilde doluyorum. Bakın şöyle. Ön yüzde örmeden aldığımız ilmek ile doladığımız ilmek vardı. Bu 2 ilmeği örmeden sağ şişime şöyle alıyorum. Bakın burada 3 ilmek oldu. Bir tane krem ilmek, 2 tane de ipimizi şişimize dolamıştık bu ilmek. 3 ilmek oldu. Aradaki bir ilmek yeşil ilmeğimi yine düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki ikili ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bu yeşil ilmeğimi düz örüyorum.
İpimi şişime doladım. Şu öndeki 2 ilmeği örmeden alıyorum. Bakın burada 3 ilmek oldu böylece. Aradaki bir yeşilimi düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Bakın şu doladığım ilmek ve krem ilmek. İkisini örmeden sağ şişime aldım. Bir düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Şu ikili ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bir yeşilimi düz örüyorum. İpimi şişime doladım. İkili ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir yeşil ilmeğimi düz örüyorum. İpimi şişime doladım. İkili ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. İkili ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Arka yüzde modelin ikinci sırası bu şekilde yapılacak hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi böyle örüp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Modelde 3. sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bakın burada bir ilmek düz örüyorum. Şimdi bakın şurada 2 tane doladığım ilmek, bir tane de krem ilmeğim var. 3 ilmek var. Bu 3 ilmeğin 3'ünü tersten keserek örüyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Şu üçlü ilmeği tersten kesiyorum. Bu bir yeşilimi düz örüyorum. Üçlü ilmeği tersten keserek örüyorum. Bir ilmeği düz örüyorum. Bu üçlü ilmeğin 3'ünü tersten keserek örüyorum. Bir düz. Üçlü ilmeği tersten kesiyorum. Bir yeşilimi düz örüyorum. Üçlü ilmeği tersten kestim. Bir düz. Üçlüyü tersten keserek örüyorum. Bir düz örüyorum. Üçlü ilmeği tersten keserek örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Modelin 3. sırasını ön yüzde bu şekilde yapacağız hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzde ve modelde sonuncu sıradayız, yani 4. sıra. Bu sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın şurada bir tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Buradaki bir düzümü düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters. Bakın düz ilmeğim var burada, düz örüyorum. Bir düz, bir ters olacak şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. 4. ve sonuncu sıramızda. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Geri dönüyoruz. Bakın ilk modelimizi bitirdik. Model zaten ördükçe kendini gösteren bir model. Şimdi ikinci modele krem ile yapacağız. Toplamda 4 tane model yapıyoruz hanımlar zaten. İlkini yeşil ile yaptık. İkinci krem, üçüncü yeşil, dördüncü yine krem ile yapılıyor. Şimdi yeşil modeli nasıl yaptıysak krem modeli de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Şimdi ikinci modelin ilk sırasındayız. Yeşil ile yaparken ilk 2 ilmeği düz örmüştük. Bakın ilk 2 ilmeğimi krem ipim ile düz örüyorum. Ardından ipimi şişime bir kere doladım. Bakın şöyle doluyoruz, şöyle. Bir ilmek örmeden alıyorum. Öndeki bir ilmeği düz ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki şu yeşili örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki bir ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Sıradaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Modelin ilk sırası böyle. Sıra sonuna kadar modelimizi yapalım gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 2. sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Buradaki bir kremimi düz ördüm. Yanındaki bir kremi. Tekrar ipimi şişime şöyle doluyorum. Bu ikili ilmek vardı. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu bir kremi düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki ikili ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki ikili ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir düz örüyorum. İpimi şişime dolayıp bu ikili ilmeği örmeden alıyorum. Bir krem ilmeğimi yine düz örüyorum. İpimi şişime doladım. İkili ilmeği örmeden aldım. Bir kremimi düz örüyorum. Modelin ikinci sırası da bu şekilde yapılacak. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzde modelde 3. sıradayız. Bu sıramızda yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Yanına şöyle bir ilmek düz ördüm. Bakın burada 3 tane ilmeğimiz var. 2 kere doladığımız bir de yeşil ilmeğimiz. Üçünü tersten kesiyorum.
Yanındaki bir kremimi düz örüyorum. Üçlü ilmeğimin üçünü tersten keserek örüyorum. Bir düz örüyorum. Üçlü ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Bir ilmek düz. Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Üçlü ilmeğimi tersten kestim. Bir düz ördüm. Ön yüzde modelin 3. sırası böyle yapılıyor. Sıra sonuna kadar modelimizi yapalım gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. ve sonuncu sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın burada bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, bir düz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir ters, bir düz. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Gördüğünüz gibi ikinci modelimizi de bitirdik. Üçüncü modele yine yeşil ile başlayacağız. İlk iki modeli nasıl yaptıysak üçüncüyü de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Dediğim gibi burada toplamda 4 tane modelimiz olacak. Yeşil, krem, yeşil, krem. Şimdi biz zaten ilk ikisini bitirdik. Şimdi diğer iki modeli sırasıyla birini yeşil, diğerini de krem olacak şekilde örelim gelelim hanımlar. Ardından patiğimizin üst bölümüne birlikte geçelim. Evet hanımlar, buraya 4 tane desenimi bu şekilde tamamladım geldim. Artık şuradaki yeşil ipimi keseceğim. Çünkü yeşille işimiz kalmadı. Yeşil ipimin ucunu şurada patiğim sökülmesin diye kremime düğümlüyorum. Şöyle 2 tane sağlam bir düğüm attım buraya. Şimdi patiğimizin üst bölümünü yapacağız hanımlar. Öncesinde burada şu krem ipimi de keseceğim. Kremi ortaya ekleyeceğiz. Çünkü bir düğüm atacak kadar kremi şöyle kenarda bırakıp kesiyorum. Şimdi örmeden 33 ilmeği sağ şişime alacağım. Bakın. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ilmeğimizi sağ şişimize aldım. Şimdi patiğimizin şu orta bölümünü yapacağım. Bu orta bölümde haroşa örgü kullanacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öncelikle şimdi şuraya haroşamı örmeye başlayacağım. Bakın buraya 11 ilmek haroşa öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. Hemen ikinci ilmekten sonra ipimin ucunu kendine düğümleyeceğim. Şöyle ikinci ilmeğimi ördüm. Şu üçüncü haroşa ilmeğim. Şu dördüncü. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 11 tane haroşa ördük. 3, 6, 9, 10, 11. Şimdi ortada 3 ilmek var. Üçünü birden keseceğim. Şu ilmeklerin yönünü düzelttim. 11 ilmek ördükten sonra ortadaki 3 ilmeğin üçünü birlikte şöyle keserek örüyorum. Bakın tam orta bölüme kesimi yaptık. Şimdi 11 ilmek haroşa daha öreceğim. Kesimlerde başlayacak hanımlar sağdan ve soldan. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmeği örerken hanımlar bakın şu yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini kesiyorum. İlk kesimi şu sol kenardan yaptık. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 11 ilmeğimi haroşa öreceğim. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ortada kesim yaptığım ilmeğim arka yüzde, bunu ters örüyorum hanımlar. Şöyle arka yüzde bu ilmeği ters ördüm. Şimdi buradaki 11 ilmeğimi de öreceğim. Şimdi bu kenardan da kesim yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Burada da hanımlar 11. ilmeği örerken yandaki ilmeği de alıyorum, kesimimi yapıyorum. Bu kenarda da kesimimizi yaptık. Ardından geri döneceğim. Biz bu kesme işlemine bu sağda ve solda 22'şer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bu defa 10 ilmek örüp ortada kesim yapacağım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam bu orta kısımda 3 ilmeğin 3'ünü birden alıyorum. 3'ünü birlikte keserek örüyorum. Bakın ortada kesimi yaptık. Şimdi buraya da 10 ilmek öreceğiz. Yani 9 öreceğiz. Bu defa 10. da kesim yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. İlk başta 11 ilmekte kesim yapmıştık. İkinci sırada 10. ilmekte kesim yapıyoruz. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeği haroşa örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ortadaki kesim yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada da 9 ilmek öreceğim. 10 da kesim yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmeği örerken yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini kestim. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz. Şimdi de 9 ilmek öreceğiz hanımlar. Ortada kesim yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu ortadaki 3 ilmeğin 3'ünü birlikte alıyorum. 3'ünü keserek örüyorum. Şimdi buraya da 9 ilmek öreceğiz. Daha doğrusu 8 öreceğiz. 9. da kesim yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. ilmekte şu yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ortadaki 9 ilmeği öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Kesim yaptığım ilmeği arka yüzde ters ördüm. Buraya da 8 öreceğim. 9. da kesimimi yapacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9. da yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döndük. Bu defa 8 ilmek öreceğiz hanımlar. İlmek sayısı her defasında birer birer azalıyor. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar ortadaki 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Şimdi buraya 7 ilmek öreceğim. 8. de kesim yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmekte yandakini de alıyorum. Keserek örüyorum. Bu şekilde. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 8 haroşamı öreceğim. 5, 6, 7, 8. Kesim yaptığım ortadaki ilmeğimi arka yüzde ters ördüm. Buraya 7 öreceğim. 8. de kesimi yapacağım. 4, 5, 6, 7. 8. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Şimdi 7 ilmek öreceğiz hanımlar. Öyle kesim yapacağız. Bu şekilde şeklimiz ortaya çıkıyor. Şu ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortadaki 3 ilmeğin 3'ünü birlikte keserek örüyorum. Buraya 6 ilmek örüp 7. de kesim yapacağım. 3, 4, 5, 6. 7. ilmeği örerken yanındakini de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Şöyle geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 7 haroşamı öreceğim. Ortadaki kesim yaptığım ilmeğimi arka yüzde ters ördüm. Şimdi buraya 6 ilmek örüp 7. de yine kesimi yapacağım. 4, 5, 6. Bakın 7. ilmekte yanındakini de alıyorum. Birlikte keserek ördüm. Tekrar geri döndüm. Şimdi 6 ilmek örüp kesim yapacağız hanımlar. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6. Ortadaki 3 ilmeğimin 3'ünü kestim. Burada 5 ilmek örüp 6. da kesimimi yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6. da bakın yandakini de alıyorum. İkisini kestim. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 6 haroşamı öreceğim. Bu kesim yaptığımız ortadaki ilmeğimizi arka yüzde şöyle ters örüyorum. Buraya yine 5 ilmek örüp 6. da kesimimi yapıyorum.
5 ve 6. ilmekte bakın yandaki ilmeği de aldım. İkisini kesiyorum. Şimdi de 5 ilmek örüp kesim yapacağız hanımlar. 5 ilmek örüp kesim yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5. Ortadaki 3 ilmeğin 3'ünü birden kesiyorum. Buraya 4 öreceğim. 5. de kesim yapacağım. 2, 3, 4 ve 5. ilmekte bakın yanındakini de alıyorum. Birlikte kestim. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 5 haroşamı örüyorum. Ortadaki kesim yaptığımı arka yüzde ters ördüm. Şimdi buraya da 4 ilmek örüp bakın 5. ilmekte yanındakini de alıp birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Şimdi de 4 ilmek örüp keseceğiz. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4. Ortadaki 3 ilmeğimi kesiyorum. Şuraya 1, 2, 3 ördüm. 4. de burada da yine kesimimi yapıyorum. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4 haroşamı ördüm. Ortadaki ilmeği ters örüyorum. Burada da 3 ilmek örüp 4. ilmekte kesimimi yapıyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi 3 örüp keseceğiz. 2, 3. Ortadaki 3 ilmeği kestim. Burada da 1, 2 ilmek ördüm. 3. de bakın yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini kesiyorum. Bu şekilde hanımlar. Orta kısmı gördüğünüz gibi şekil iyice belirdi. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği aldım. 2, 3 haroşamı ördüm. Ortadakini ters örüyorum. Buraya 2 ilmek örüp 3. de yine şöyle kesimimi yapıyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Şimdi 2 örüp keseceğiz. İlkini aldım, ikinciyi örüyorum. 2 ilmek ördükten sonra öndeki 3 ilmeğin 3'ünü birlikte kesiyorum. Şuraya 1 ilmek ördüm. Bakın ikinci de yandaki ilmeği de alıp ikisini keserek ördüm. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. İkinci haroşamı ördüm. Ortadaki ilmeğimi yine ters örüyorum. Burada 1 ilmek ördüm. İkinci de yine kesimimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Bakın 1 ilmekten sonra ilk ilmeği aldım. Ortadaki 3 ilmeği kesiyorum. Şöyle. Buradaki 1 ilmeği örerken şu yandaki ilmeği de alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadakini ters ördüm. Bu yanındaki ilmeği örerken bakın son 1 ilmek kaldı. Hemen burada da kesimimi yaptım. Şimdi ortada hanımlar kese kese geldik. Sadece 3 ilmek kaldı. Yanlardaki ilmekleri sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 22 ilmek burada kaldı. Sol kenarı da sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 22 ilmek de burada kaldı. Artık patiğimizin bu orta bölümünü bitirdik hanımlar. Şimdi şu ipimizi şöyle yapalım. Bakın ilmeklerin tamamını şimdi tekrardan bu sol şişimize alacağız. Patiğimizin boğaz kısmını öreceğiz hanımlar. Şöyle bir şeklini size göstermek istiyorum. Patiğimizin şekli bu aşamada bu şekilde. Şimdi şöyle yapacağım. İlmeklerimi tekrar şöyle sol şişime alıyorum. Bu sağ kenardaki 22 kalan ilmeğimi şöyle şişime aktarıyorum. Şöyle sırasıyla bu şekilde hanımlar. Şimdi bilek kısmını yapacağız. Patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Sırasıyla ilmeklerimi alıyorum. Şöyle. Evet. Patiğimizin bu bölümü bu şekilde tamam oldu. Şimdi hanımlar şu ipimi şuradan keseceğim. Yine düğüm atacak kadar şöyle bir bırakıp kesiyorum. Sonra oraya düğümleyeceğiz hanımlar. İp orada kalmayacak, yoksa patik sökülür. Şu baştaki ipimize, kestiğimiz ipimize yine krem ipimizi burada ekliyoruz. Patiğimizin şimdi bilek bölümünü örmeye başlayacağız hanımlar. Bu aşamada şöyle ilk ilmeği aldım. Bilek bölümüne, yani şu bölüme hanımlar bir düz bir ters haroşa lastik uygulaması yapıyoruz burada. İlmekleri bakın kenar ilmeğini aldım. Burada bir düzümü düz örüyorum. Tersimi ters. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Sırasıyla ilmeklerimizi bir düz bir ters olacak şekilde örüyoruz. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters.
bir düz, bir ters. Bu birinci sıra lastiğimiz. Şimdi ilk sırayı ön yüzle başladık lastiğimize. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Hemen şu ipimizin ucunu da hanımlar şuraya düğümleyelim. Yine burada bir düz, bir ters olacak şekilde ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. En son bir ilmek ters örmüştük şuraya. Bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar bir ters, bir düz olacak şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar lastiğimi ördüm. Şimdi arka yüzdeyim, geri dönüyorum. Lastik uygulamasına devam edeceğiz. Lastikte ikinci sıramız. Kenar ilmeğini aldım. Yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu da lastikte ikinci sıramız oluyor. Ön yüzde ilk sırasını yapmıştık. Şu an arka yüzde lastiğimizin ikinci sırasını yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar lastik uygulamasını işte sıra sonuna kadar yapacağız. Ardından ön yüzde tekrar lastiğimizi yapacağız. 3 sıra olacak. Arka yüzde yapacağız 4 sıra. Derken bu şekilde bakın şu bilek bölümünü yapacağız. Ben bu patiğimin bilek bölümüne toplamda 10 sıra lastik ördüm. Hanımlar burası tamamen sizin isteğinize göre farklılık gösterebilir. Ben 10 yaptım ama sizler isterseniz 12 yapın. İster 13, 15 dilediğiniz sayıda bu bilek bölümünün lastiğini uzatabilirsiniz. Bot patik tarzında da yapabilirsiniz uzatarak. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu lastik bölümünü tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından birlikte kesimimizi yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin bilek bölümüne 10 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim, ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Çok sıkı bir kesimi yapmayalım hanımlar. Patik boğaz kısmına denk geldiği için bu bölüm patiğimizin boğazı biraz esnek olsun, ayak rahat girsin. Bu şekilde ilmeklerimizi İkişer ikişer toplayarak keseceğiz. Şöyle bakın, gayet esnek bir kesim oldu. Sıra sonuna kadar ilmekleri kesip gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim geldim hanımlar. En son şuraya şöyle sık olsun diye 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizin hanımlar bu boğaz kısmını tamamladık. Şimdi taban bölümünü öreceğiz. Tabanda şöyle bir ipimiz kalmıştı, başlangıç ipimiz. Krem ipimi buraya ekliyorum. Burada hanımlar patiğimize 91 ilmek olarak başlamıştık. Başlangıç yerlerinden ilmekler çıkararak tabana geçeceğiz. Yani şu bölümleri yapacağız hanımlar. Şöyle yine bu aşamada burada misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Ya da böyle kısa 3-4 tane şiş kullanarak da yapabilirsiniz. Ben yine normal şöyle tek şişimi kullanarak burayı yapacağım. Hani misinalı şişlerle daha rahat olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Şöyle sırasıyla başlangıç yerlerine girerek bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. Ben hanımlar bakın şöyle sırasıyla başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. 91 ilmek olarak başlamıştık patiğimize. 91 ilmek başladığımız yerden bu şekilde diğer uca kadar 91 adet ilmek çıkaracağız. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar 91 ilmek çıkarttım geldim. Burasında böyle sıkışık çirkin bir görüntü var ama tabanı örünce orası düzelecek. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. 91 ilmek çıkarttım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bu sırada ilmeklerimizi düz yani haroşa öreceğiz sıra sonuna kadar. Bu şekilde ilmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Öncelikle hanımlar buruna 9 ilmek ayıracağız. Şişimizde 91 ilmek vardı. 91'den 9'u çıkarınca geriye 82 ilmek kalıyor. 82 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 41'er ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için önce şu ilk kenardaki 41 ilmeğimizi öreceğiz. Şu kenar ilmeğin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde toplam 41 ilmeğimizi örelim gelelim. Evet, buradaki 41 ilmeğimi ördüm geldim. Şimdi patiğimizin burun kısmı için bir 9 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saydığımızda şu kenarda da 41 ilmek kalıyor. Şimdi geri dönüyorum hanımlar 9 ilmek ördükten sonra. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 9 ilmeğimi öreceğim yeniden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Tekrar geri dönüyorum. Burun kısmına ayırdığımız 9 ilmek ile buraya bir diş haroşa örmüş olduk. Tabanımızda 15 ilmek olana kadar yanlardan her sırada birer birer ilmek ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimizi öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi de şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 oldu. Geri dönüyorum. Şimdi de 11 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 13. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir ilmek de yan taraftan aldım. 14. Geri dönüyorum. Bu defa 14 ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve bir ilmek yandan alarak ördüm. 15. 15 ilmek oldu hanımlar burada. Şimdi kesimlere başlayacağız artık hanımlar. Patiğimizin tabanını 15 ilmek olarak öreceğiz. Bu aşamada 15 ilmeğimiz var. İpimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar 14 ilmek öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. de yandan da bir ilmek alıp kesimi yapacağız. 15 ilmek üzerinden tabanımız bu şekilde örülecek. Her seferinde ilmek saymaya da gerek yok. Bakın taban ile kenar arasında şurada ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Saymadan gidelim hanımlar şimdi. İlk ilmeğimi aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncuda kesimimi yapacağım. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Ardından geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım yine. Bakın yine taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. Tabanımda yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim var. Bunu örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum hanımlar. Patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız hanımlar. Yani şu bölümü. Burada da yine haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. 15 ilmekle öreceğiz. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikisini kesiyorum. Burada 14 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın şurada hemen ilk kenar ilmek yeri var. Buraya girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkayı şu kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum.
Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken ön yüze dönüp öyle çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Şimdi de buradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor. Tekrar ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmeğimi kestim ve hemen bir diğer kenar ilmek yerine girerek buradan da ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi öreceğim. Arkada yapılacak işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğimi kestim. Bu sağ kenarda geri dönüyorum. Ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen şu kenara girerek ilmeğimi çıkarttım. Böylece hanımlar tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde şu bir düz bir ters lastik olan bölüme kadar haroşa örgü uygulaması yapacağız. Sonrasında model bütünlüğü sağlansın diye bu arka bölümde de bir düz bir ters lastik olarak arkayı öreceğiz. Bu lastik bölüme gelene kadar patiğimizin arka bölümünü böyle haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, şu lastik bölüme kadar olan yerleri gördüğünüz gibi haroşa olarak ördüm. Bu lastik bölümde yine lastik yapacağız ki şurada model bütünlüğü sağlansın diye. Arkayı öreceğiz. En son bu sağ kenardan ilmeğimi çıkarttım. Bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Burada yapacağımız işlem şu: bir düz bir ters. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bir düz bir ters. Son 2 ilmeğim kalana kadar bir düz bir ters, bir düz bir ters, bir düz bir ters, bir düz bir ters. Son 2 ilmeğim düz denk geldi. Düzden keserek örüyorum ve yine sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarıyorum. Geri döndüm hanımlar. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi bir ters bir düz olacak şekilde örüyorum. Bir ters bir düz. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum. Geri dönüyorum ve yine sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarıyorum. Lastik olarak patiğimizin arka bölümünü bu şekilde öreceğiz hanımlar. Biz bu işleme şöyle son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin bu bölümünü lastik olarak tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin boğaz kısmını tamamladım. Geldim, artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Şöyle. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Orta halde esnek bir kesim yapalım. Şu ipimizin ucu vardı. Bunu da gizleyerek getirelim. Bu şekilde artık ilmeklerimizi kesiyoruz hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak bunu buraya düzlüyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kestim. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra patiğimize bakalım. Baştan sona nasıl olmuş görelim. Bakın şu arka ilmek aralarına girerek, şuralara girerek şöyle ipimin ucunu düğümleyerek gizliyorum. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Çok güzel bir model. Kolay da bir model. Yapması zevkli. Dikişimiz yok. Evet, patiğimizi bitirdik. Görüntü itibariyle hanımlar, bakın patiğimizi hemen göstereyim. Şeklimiz bu. Haroşa örgü olduğu için bakın şöyle göstereyim. Gayet esnek bir yapıya sahip, ayağı saran bir model oldu. Bu şekilde. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Patiğimizi bir de ayağımızda görelim. Çok zevkli bir modeldi. Kolay, güzel bir modeldi. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum hanımlar. Evet, patiğimizin hemen mankendeki duruşu da bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel, şık, zarif bir patik oldu. Şöyle tabanımız, patiğimizin topuk kısmı, kenarlarımız yine bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.